Ne yaptın oğlum ya? Eskittin arabaları be. Bitirdim baba ya. Hepsi gıcır gıcır oldu vallahi. Ayna gibi. Tipe bak tipe. Ne varmış tipimde ya? Çalışıyoruz burada aslanlar gibi. Ha, iyi çalış çalış. Aferin. Ne diyeceğiz lan biz şimdi bu kadına? Kime? Yengeye mi? He. Oğlum şu Melih işini elimize yüzümüze bulaştırdık ya. Bu karı şimdi para da vermez ha. Ya baba açık açık söyle. Hani bir yanlışlık oldu yapamadık olayı falan de. Lan oğlum yanlışlık yapma şansım yok. Bu kadının iki dudağının arasındayım ben. Anlasana artık ya. Alo. Bana bak. Ne işe yararsın sen ha? Hiçbir işi beceremiyorsun. Ya tamam yenge bir sakin ol. Niye sakin olacakmışım? Bence sen de sakin olma. Şu an ortalarda dolanıyorsan benim sayemde. Tamam da hani sen de hemen şeyi... Kapa çeneni, dinle beni. Yarım saat sonra her zaman buluştuğumuz kafede olacaksın. Seninle konuşmam gerekiyor. Ne konuşacağız ki? Soru sorma. Dediğimi yap. Rahat uyu baba. Onlar bizi nasıl ayırdıysa, parçaladıysa ben de onları birer birer ayıracağım. Öldürmekten beter edeceğim. Kanımız yerde kalmayacak. Merak etme. Kardeşim, mezarını bulana kadar benim için ölmedin. Biliyorum, yaşıyorsun. Bir yerlerde nefes alıyorsun. Bir gün yeniden buluşacağız. Bizi ayıranlar da cezalarını çekecek. Sana söz veriyorum.
Ablacığım hadi çıkalım. Sen çık abla, ben yarım saat sonra çıkacağım. Abla. Sen iyi misin? Elif'e falan mı canın sıkıldı? Yok Zeynep, sonra konuşuruz. Ablacığım. İyi değilsin belli. Babam yüzünden. Yok yok. Sana belli etmeden bu işi becereyim dedim ama... başaramadım. Abla ne oldu? Acaba ne konuşacak baba? Lan oğlum şu Melih işini elimize yüzümüze bulaştırdık ya. Mutlaka karşılığında bir şey isteyecek. Yalnız var ya baba, çok kötü tongaya düşürüldük ha. Ne oldu, Arzu sinirlenmiş mi çok? Oğlum telefonla ateş püskürdük arabaya. Gerçi ben onun sinirini yemem ama... Bakma sen, hata yapma şansımız yok. Ya tamam, neticede bu kadın bizim para kapımız ama... Hani baba, bir beladan kurtulalım derken başka bir tanesine girmeyelim. Lan oğlum ağzından bir hayırlı laf çıksın ya. Ya baba, ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun ya? Tamam lan tamam. Sen benim sağ kolumsun ya, hani nazım sana geçiyor ya bakımdan. Aslan babam benim be. Yalnız var ya, bu bizim süslü yenge de bu son günlerde bayağı bir afralı tafralı ha. Böyle sürekli bir atar yapıyor. Hani biz de çocuk değiliz neticede, ağrıma gidiyor. Neyse, bir gidelim bakalım ne diyecek. Biz de ona göre tavrımızı alırız. Hadi o zaman baba, bir an önce çıkıp gidelim. Hadi gidelim. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Zeynep tamam sakin ol. Abla ne zaman oldu bu? Niye bana söylemedin? Söyleyemedim. Ya zaten canım çok sıkkındı. Bir de ben üstüne tuz biber ekmek istemedim. Yok canım, öyle hemen nereye çıkarıyorlar? Yok abla korkma. Yani biz kiramızı gününde ödüyoruz. Hay Allah kahretsin ya. Ne oldu? Abla ben o kadar acele tuttum ki evi kontratı imzalamadım. Nasıl imzalamadın Zeynep? Ya işte öyle emlakçıyla sözde anlaşınca müsait bir zamanda gelir imzalarsın dedi. Ya ben nasıl atladım bunu? Tamam. Bir yolunu buluruz herhalde. Yok, benim hemen gidip emlakçıyla konuşmam lazım. Zeynep. Ben zaten dün konuştum. Ne dedi? Ne diyecek? Yeni ev sahibi isterse çıkarır dedi. Canım onun paşa gönlüne göre mi? Hem kiracının da hakkı var. Bak fakire geçmez ki Zeynep. Haklısın abla. Ama kontrat olursa çıkarmaları zorlaşır belki. Ben en iyisi gidip kontrat alayım. Yok abla dur. Bu benim hatam. Ben telafi edeceğim. Dur bari birlikte gidelim Zeynep. Ben o günden sonra çok düşündüm. Biz birbirimize göre değiliz Selim. Yani hayat tarzlarımız, her şeyimiz çok farklı. Zeynep. Senin hayatın hep çok rahat, tasasız. Bizim dünyamızın renkleri çok farklı Selim. Ne sen benimkine alışabilirsin ne de ben seninkine. Neden Zeynep? Neden? Yani pat diye istiyorum kızınızı mı dedi? Hiç de öyle pat diye olmadı. Çok kibar ve nazikti.
Ya anlatsana şunu doğru düzgün. Nasıl girdik konuya? Ne dedi ilk? Anlattım ya Feraye. Yani buna ben bile şaşarım. Sanmıştım ki önce ilanı aşk eder. Bu adam hemen evlilik teklif etmiş hem de ailenin önünde. Tam eski usul. Üf Feraye. Bak bak, heyecanlandı bak. Sonra sen duyunca ne yaptın? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Sanki o konuştukça kulaklarım çınlıyordu. Her şey yavaşlıyordu sanki. Ay işte aşk. Sonra? Öyle işte. Ne dendi, ne konuşuldu. Gerçekten tam şey yapamıyorum. Böyle kesik kesik sahneler. Yani Melih Bey ne dedi, ben ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Melih Bey ne kızım? Devlet memuru muamelesi yapmasana şu adama. Ne diyeyim Feraye? Bilmem. Melihçim olur, aşkım olur, canım olur. Artık orası sana kalmış. Yok artık daha neler. Ben ona Melih bile diyemiyorum. Elif, ne yapıyorsun? Bahçedeki kediye süt vermiştim. Yıldızımı boyatmaya gidiyorum. Ben de geçen hafta Amigo'ya saman vermiştim. O zaman ben de boyatayım. Ama o geçen haftaymış. O zaman iyilik oyunumuz başlamamıştı ki. Olsun, ne fark eder? İyilik iyiliktir. Nedir ya? Ellerim buz gibi olmuş yavrum ya. Üşüdün mü sen? Yo, ne üşümesi? Benim ellerim hep soğuktur. Hiç ısınmaz ki. Anneannem eli ayağı soğuk olanın yüreği sıcak olur derdi. Hala, yıldızlarımızı boyatmaya geldik. Gelin bakalım. Ne iyiliği yaptınız bugün? Sen söyle Elif'ciğim. Bahçedeki kediyi besledim. Süt verdim ona. Aferin sana. Ben de Amigo'ya saman verdim. Ama o geçen hem de kendi ellerimle besledim onu. Sana da aferin tatlım. Sen de yıldızını boyayalım. Hep böyle iyilik yapmaya devam edin, tamam mı? Tamam. İyilik meleklerim benim. Ne oluyor ya? Asıl size sormalı ne oluyor? Nedir bu evin satılma meselesi? Böyle bağırarak çağırarak olmazmış. Geçin oturun. Bir çay söyleyeyim size. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben sizin elinize bir aylık kirayı depozitoyu saymadım mı? Bazen şartlar değişebiliyor Zeynep Hanım. Ya evin camına satılık ilanı yapıştırmak nedir? Elçiye zeval olmazmış. Ev sahibi aradı. Acil durumdayım dedi. Evi satmak zorundayım dedi. Ne deseydim adama? Kiracı oturuyor deseydiniz, söyleyin ev sahibine çıkmıyoruz evden falan. Şimdi sizin bu yaptığınız başkasının evini işgal etmek oluyor değil mi? Hem neye güvenerek böyle konuşuyorsunuz siz? Kontrat mı var ortada? Kardeşim sen demedin mi sonra imzalarız kontratı diye? Vallahi bir zahmet gelip imzalasaydınız o zaman. İyi de kışın ortasında bu soğukta bu paraya başka nereden ev bulacağız biz? Sen parayı koy gel cebine. Ertesi güne ev bulurum ben sana. Rahat ol. Allah'ım ne yapacağız biz? Ya bu ev satılırsa? Ya kapının önüne koyarlarsa bizi? Amca, biliyor musun? Ben Amigo'ya saman verdim. Hem de kendi ellerimle besledim onu. Hiç ısırmadı beni. Babanı gördün mü Tuğçe? Of, amca ya. Nerede olacak? Odasındadır.
Atları besleyerek onlara iyilik yapmış oluruz, değil mi? Müsait miydin abi? Gel, müsait. Hayırdır? Canım bir şey mi sıkkın? Ya işte... Yani... Ne yapmam lazım bilmiyorum da. Neyle ilgili? Kalbimin ortasına... Bir yumruk oturdu abi. Nasıl desem? Hayırdır oğlum? Aşık falan mı oldun sen? Abi bir kız var. Okuldan mı? Başlarda bana karşı çok soğuktu. Sürekli ters konuşuyordu. Ama zamanla beni tanıdıkça değişti. Hatta son birkaç haftadır gayet iyiydik. Tam bir şeyler olacak diye umutlanırken kendini geri çekti. Niye peki? Bilmiyorum. Bir şey söyledi mi? Arkadaş kalmak istiyormuş. Hayatlarımız çok farklıymış. Birbirimize göre değilmişiz. Olmazmış. Kızı tanımıyorum. Ama seviyorsan vazgeçme. Ne yapayım peki? Git karşısına konuş. Ne hissediyorsan söyle. Benim yıllar önce yaptığım hatayı yapma. Nasılsa her şeyi hatasız yapma şansın var. Gençsin, yolun başındasın. Benim dışarıda işlerim var. Ne tarafa gideceksin abi? Gel seni üniversiteye bırakayım. Hem yolda konuşuruz biraz. Tamam. Baba, geliyor. Şundaki sinire bak lan, sinire. Ne oluyor ya? Sizden özür dilemek istiyorum. Fazla aceleci davrandım. Sizi ürküttüm. Yo hayır. Daha çok şaşkınım. Haklısınız. Bu konuyu önce sizinle konuşmam gerekirdi. Hislerimi önce siz bilmeliydiniz. Belki benim yüzümden ailenize karşı zor durumda kaldınız. Siz özür dileyecek bir şey yapmadınız. Aksine herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şeydi bu. Hakkımda yanlış bir şey düşünmenizden çok korkarım. Eğer hislerimi ailenize karşı birdenbire belli ettiysem bilin ki sizden kaynaklanıyor. Anlayamadım. Yani insanın size bakınca kafası hiç karışmıyor ki. Korkmuyor işte.
İşte diyor. İşte birlikte yaşlanmak istediğim insan burada, yanı başımda. Ben her duygumdan, her kararımdan eminim İpek Hanım. Teklifimden eminim. Sizin yanınızda olmak, dünyaya sizin gözlerinizle bakmak istiyorum. Ama sizi üzdüysem... Üzmediniz. Aksine çok mutlu ettiniz. Bunlar ne ya? Kim çekmiş bunları? Sence? O herif mi? Aferin. Arada kafan çalışmaya başlıyor. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Bir adama engel olamadınız. Ama yenge bak, biz oraya... Kes! Mazeret duymak istemiyorum. Ben tam adamı köşeye sıkıştırdım derken, tam ağzının payını verdim derken yine mat etti beni. Neden? Senin iş bilmezliğin yüzünden. Ya yenge, bak günahımı alıyorsun. Biz 2 saat önce... Kes! Bahane uydurma bana. Adam elini kolunu sallaya sallaya geldi, bir de kız istedi. Kız mı? Hangi kızı ya? İpek, Kenan'ın kardeşi. Düşmanın burnumun dibine kadar geldi. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Güzel kızım, ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ayşe, yemekleri ocağa koyduktan sonra şu verilecek kıyafetleri çıkar. Akşam Hasan Efendi çarşıya inince belediyeye bırakıversin. Tabii. Aman sakın ihmal etme. Havalar iyice soğudu. Tez zamanında yerine ulaşsın. Mamasını yiyecek. Tamam. Soğuk moğuk ama çok iyi niyetli bir insan bu Aliye Hanım da. Baksana, garibanların giyeceğini bile düşünüyor. Öyle bakma Kahya Hanım. Şimdi kış günü giyeceğe ihtiyacı olan çok insan vardır. Bizim damımız başımızda, sıcacık çorbamız soframızda. Orası öyle tabii, öyle. Ben de iyilik yaptım. Bebeğimi Elif'e verdim. Daha önce de söylemiştin kızım. Bebeğimi Elif'e verdiğim için adam bir yıldızımı daha boyadı. Benim 3 yıldızım oldu. Benim de 5 yıldızım var. Bu benim en güzel bebeğimdi. En az 3 yıldız almam lazım. Tuğçe'cim, yaptığın iyilik sürekli söylenmez ki. Yaptığın iyiliği sen bile unutacaksın. Sen unut, başkaları alsın. İki seferdir bir işi beceremiyorsun. Ne iş versem elini yüzüne bulaştırıyorsun. Ama yenge, bak vallahi günahımızı alıyorsun ya. Vallahi bizim suçumuz yok. Adam cin gibi ya, kurnaz, sinsi. Ya kokusunu mu alıyor, ne yapıyor? Anlamadım gitti ya. Ben beceriksizim demiyorsun da. Otur da bir düşün. Ben nerede hata yapıyorum diye. Ben niye hiçbir şey beceremiyorum diye bir sorgula kendini. Acıdım, polise vermedim. 2 tane iş verdim, onu da elini yüzüne bulaştırdım. Ama yeter. Benim de bir tahammülüm var. Bundan sonra sana verdiğim bir işi daha rezil edersen böyle, kendi ipini kendin çekersin. Bu tıfıl da yanına alma bir daha. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kimsin sen? Lafını bil de konuş. Ne öyle tıfıl mıfıl? Kölen değiliz lan biz senin. Oğlum sus ya. Ben aileme fazla düşkünümdür. Herkes öyledir tabii ama
Onlar benim bu hayattaki tek varlıklarım. Onlar da size çok düşkün, belli. Özellikle de Selim. Selim adına senden özür dilerim. Söz konusu insanın kız kardeşi olunca Selim'e hak vermiyor değilim aslında. Senin de kız kardeşin vardı değil mi? Fotoğrafı var mı? Yok maalesef. Bahsetsene biraz. Mesela sana benziyor mu? Aslında bugün kardeşlerimizden değil de biraz ikimizden bahsetsek. Lan senin kirli çamaşırlarını temizleyeceğiz ya, canımızı tehlikeye atıyoruz biz. Ne istersen yapıyoruz. Arabamı kapıma kadar getir diyorsun, evine kadar arabanı bırakıyoruz. Manyak ettin lan bizi. Oğlum sakin olsana lan. Mecbursun. Başka çaren var mı? Babanı polise vereyim ister misin? Senin zaten işlerin ancak şantajlı olur. Lan oğlum sana lan. Baba dur sen ya. Lan o gün ben o depoda olmasaydım sen nah sağ çıkardın oradan. Hani sadece video çekip korkutacaktın? Ha? Ne oldu senin plana? İşlemedi mi? Lan bir kere de teşekkür etmeyi becer be. Rahatsız oluyorsan işinizi düzgün yapın. Böyle laf bırakacak salaklıklar yapmayın. Oğlum sinirlendirmesene şu kadını. Ha, gidip polise ötsün mü istiyorsun? Söyle gitsene şunu ya. Baba o zaman o da lafını bilecek de öyle konuşacak. Kanıma dokunuyor. Oğlum bu kadına gebeyiz gebe. Köprüyü geçene kadar ay yat ay diyeceksin ya. Mecburuz. Elindekileri polise verirse var ya, o zaman babana her hafta temiz donla atlet getirmek zorunda kalırsın. Armut. Şuraya bakalım mı? Olur. Kolay gelsin. Buyurun. Bunlar el yapımı değil mi? Tabii kızım, tek tek kendi ellerimle dizdim. Çok güzeller. Ellerinize sağlık. Bu sana çok yakışır. Nasıl? Çok yakıştı. Hiç çıkarmamalısın bence. Bunu da istiyorum. İkisi ne kadar? 40 lira. Lütfen. Güle güle kullan kızım. Aslında bunu kardeşin için almıştım. Kardeşim mi? Evet. Verirsin değil mi? Tabii. Tabii vereceğim. Onun kolunda göreceksin bu bilekliği. Tanıştığınız ilk gün hem de. Veysel abi o gün çok sıcak bakmadı ama kır düğünü çok güzel olur bence. Ne dersin? Kır düğünü falan istemiyorum ben. Neden ki? Gerek yok. Niye canım? İnsan bu hayatta bir kere evleniyor değil mi? Oldu mu en güzeli olsun. Senin için hiçbir masraftan kaçınmam Zeynep, biliyorsun değil mi? Söyle, gönlündeki neyse onu yapalım. Her genç kızın bir düğün hayali vardır neticede değil mi? Senin yok mu? Yok. Gelinlik falan? Onu da söyle. Nasıl istiyorsan gidip en iyi terziye diktiririz değil mi? Fakat çok fazla açık olmasın. Senden tek ricam bu. Bir tek öyle şeylere gelemem. Balayımızda Paris'te mi yapsak acaba? Sen hiç Paris'e gittin mi? Ben hep filmlerde gördüm. Güzel yer ama, değil mi? Aşkın ve romantizmin şehri. Öyle diyorlar yani. İşte insan öğreniyor bir şeyler, değil mi? Ben kalkayım artık. Yeni geldik. İşlerim var.
Ne yapıyorsunuz siz? Nişanlıma küçük bir jest. Artık çalışmak zorunda değilsin. Ne yaptınız sanıyorsunuz ya? Benim kimsenin parasına ihtiyacım yok. Aşk olsun. Ben kimse miyim? Emek vermediğim paraya elimi sürmem ben. Hem bir işim var çok şükür. Kimseye muhtaç değilim. Bir daha da böyle bir şey yapmayın lütfen. Hayır, ben bu sıralar ihtiyacın olur diye. Çeyiz filan. Bu ne? Ihlamur Aliye Hanım. Siz kahve dediydiniz. Tamam kabul. Ama dün sizin kızın talibi çıktı. Bu ne alaka şimdi? Yani üzgünsünüzdür. İçi borulur insanın. Evlat. Kolay mı? Hele ki bir evin bir kızı. Kiraz. Şimdi düşündüm. Kahve ne yapar? Tansiyonu çıkartır. Ama bir ıhlamur öyle mi? İçersiniz, rahatlarsınız dedim. Ana yüreğini ferahlatır. Kötü mü ettim? Tamam. Ver. Afiyet olsun. Ay bismillah. Şeker önümden. İsterseniz size de bir bardak dökeyim getireyim. Lokum gibim yumuşarsınız vallahi. Eseleğinizi alır. Anneciğim bunu özel mi üretmişler? Ayıp kızım. Hayır. Sürekli lafın içinde. Dilde böyle pabuç kadar. Tamam, biraz geveze ama hamarat. Eli de çabuk. Öyle kötü niyetli de değil. Siz bilirsiniz anneciğim. Neyse onu boş verin de dün akşama ne diyorsunuz? Öyle damdan düşer gibi. Nereden baktığına bakar kızım. En başından niyetini belli ederek benim saygımı kazandı. Tamam. Melih Bey öyle peki. Ama asıl İpek'e ne demeli? Ben onun iyiliğini düşünüyorum. Hiç tanımadığı bir adamın büyüsüne kapıldı resmen. Arzu, lütfen laflarına dikkat et. Ne o? İpek'in bir yanlışını mı gördün? Ha yok. Siz beni yanlış anladınız lütfen. Ben onun iyiliğini düşünüyorum. İpek toy, tecrübesiz, evlilik kararının ne kadar önemli bir karar olduğunu bilmiyor. Bizim gibi büyüklerin ona yol göstermesi lazım. Ne yapacağını söylemesi lazım değil mi ama? İsterseniz birlikte konuşalım. İpek nerede? Melih Bey'le dışarıda. İşte gördünüz mü? Arzu. Peki, tamam. Kiraz haklı. Sana da bir ıhlamur getirsin. Hayat ne tuhaf. Kardeşim için mi şimdi bu? Ah Melek. Oğlum bak kardeşin uyandı. Sana günaydın diyor. Kardeşini biraz sevmek ister misin? Olur baba.
Kardeşlik bu. Çok değerlidir oğlum. Kardeşini her zaman koru ve kolla. Olur mu? Büyüdüğünüzde kavga etseniz de, küsseniz de hiç birbirinizden ayrılmayın. Tamam mı? Kardeşlik bağı öyle güçlüdür ki oğlum. İstesen de kopamazsın. O uzaklaşsa sen yakınlaşırsın. Sen gitsen o peşinden gelir. Kimse bu bağı koparamaz. Bunlar kullanmadıklarımız. Bunlar da fazla olanlar. Aynı eşyadan 2 tane varsa Elif'ciğim, bir tanesini ihtiyacı olanlara verebilirsin. Eğer 2 oyuncağımız varsa o oyuncakta olur mu Ayşe teyze? Ah canım benim, olur tabii. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Başka ne olabilir? Ne olabilir? Bunların hepsi en sevdiğim oyuncaklarım ya. Başkasına nasıl verebilirim ki? İşte bu olur. Merhaba. Merhaba. Tekle medresedeydik. Onu bıraktım şimdi. Öyle mi? Benim de dışarıda biraz işlerim vardı. Bir arkadaşımla onu hallettik. Oradan geliyorum. Tutmayayım seni. Yorgun görünüyorsun. Vaktin varsa buyur. Bir kahve içelim. Yok, ben almayayım. Görüşürüz. Ali Hanım'a çok selamlar. Baş üstüne. Şimdi sıra diğer işimizde. Bakalım görüştüğün kadın kimmiş? Kenan Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Yoruldun epey. İşler hallolsun da. Melek, çıkabilirsin sen istersen. Müşteri de pek yok. Kolayladık gibi. Az bir işim kaldı. Onları da halleder öyle çıkarım. Peki, ben içerideyim. Ayşe teyze, çiftlikteki herkes mi eşya veriyor? Yani herkesin verecek eşyası varsa. O zaman bu çiftlikteki herkes iyilik yapmış oluyor değil mi? Evet tabii yavrum. Verelim ki çoğalalım. Eşyanın hayrını görelim. Herkes yararlansın.
Ben çok iyiliksever bir çocuk olduğum için bunu vermek istiyorum. Yazık, başka çocuklar oynasın. Onu veremeyiz ki Tuğçe'cim. Niye? Çünkü bu kırık. Of! İyilik de yaramıyor size. Hiçbir şey vermiyorum işte. Ayşe teyze. Benim nasıl olsa 2 bebeğim var. Birini verebilirim. Melek yavrum benim. Peki hangisini vermek istersin? Nazlı benim en yakın arkadaşım. Ondan ayrılamam. Ama bunu alabilirsin. Oyuncu olmayan başka çocuklar da oynasın. Hem Nazlı'yı tanımazlar. Ama bu yeni diye daha çok severler. Değil mi Ayşe teyze? Tamam abla, benim de mesaim bitti zaten. Yok, uğramayacağım bir yere. Tamam, görüşürüz. O hastanede Kenan'la konuşan kız değil mi? Fotoğraftaki kadınla da bir alakası olabilir. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Ben bir arkadaşımın yakınını arıyorum. Sanırım burada çalışıyor. Böyle açık tenli, kumral bir bayan. Ha, bizim bulaşıkçı Melek ablayı soruyorsun sen abi. Çıktı o. Demin ev arkadaşı çıktı ama. Tamam, sağ ol usta. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi Nazlı. Aç bakayım ağzını. Hiç yemek yemiyorsun. Yemezsen böyle çalı gibi olursun işte. Şu diyene de bak hele. Niye bitmedi bakayım o kek? Yiyecektim Kiraz teyze. Aç bakayım ağzını. Aç. Aa. Yine mi yemek yiyorsun sen? Bitirdin kekimi. Gel kızım. Ben size yine yaparım. Benim verdiğim bebek nerede? Ayşe teyzeye verdim. Yıldızımı aldığıma göre çabuk getir onu. Verilen hediye geri alınır mı kızım? Bana ne? Ben onu istiyorum. Sen getirmezsen ben gider alırım. Aç bakayım. Aç. Aa.
Ayşe! Ayşe! Yavaş kızım. Ne oldu? Benim bebeğim nerede? Hangisi? Yıldız almak için Elif'e verdiğim bebek. Ben onu Hasan Efendi'ye verdim. Of! Ne Hasan Efendisi ya? Tuğçe, Elif onu gönderdi kızım. Ne? Nerede Hasan Efendi? Çabuk çağır onu. Şimdi çıktı. Yakalayamayız artık kızım. Ya hayır ya. Hayır. Getir bebeğimi. Getir. Au ya. Au. Nerede bebeğim? Tuğçe. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hasan Efendi bebeğimi kaçırdı. Bebeğini mi kaçırdı? Niye kaçırsın ki? Ben verdim onu. Niye veriyorsun oyuncağımı? O benim bebeğimdi. Ama sen bana vermiştin. Unuttun mu? Ne unutacağım be? Senden alacaktım ben onu bir kere. Sonsuza kadar vermedik herhalde. Ama o artık başka bir çocuğun. Bu yüzden İpek abla bir yıldızımı boyadı bile. Ne? Bir yıldızın daha mı boyandı? Hayır, 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 hayır. Abla. Ver bana şunları.